Merhabalar. Bugün hastamız Mesut Bey. Kendisi ta bize Konya'dan geliyor. Yaklaşık 3 yıldan beri horlama protezi kullanıcı hastamız. Kendisiyle sohbet şeklinde bazı sorular soracağız. Bazı cevaplar alacağız. Mesut Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim Sayın Hocam. İyiyim. Şimdi siz bize geldiğinizde ben hatırlıyorum 3 yıl öncesinde. Böyle kendinizi çok isteksiz hissediyordunuz. Hiçbir şey yapasınız gelmiyordu. Hatta şey diyordunuz, çok iyi hatırlıyorum. Kumandayı bile tutmak istemiyorum diyordunuz. Aynen. Şimdi hafızamız biraz tazelemek açısından buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalığa, yani horlama ve uyku apnesine sahip olduğunuzu nasıl anlamıştınız? Aslında ilk sıkıntım kilo verememekle başladı. Yani birkaç defa doktorlara gittim. Kilo veremiyorum. İncelemeler yaptı, araştırmalar yapıldı. Hiç kimse de uyku apnesinin bir problem olduğunu söylemedi. Bir müddet sonra internetten araştırmalar yaptım. Bunun bir neden olabileceğini düşündüm. Sonra bizim bulunduğumuz yerle ilimiz arasındaki mesafe 200 kilometre. Araçla zaman zaman gidip gelmelerinde o 200 kilometreyi kat etmemeye başladım. İlk bulduğum petrol ofisine giriyordum. 15-20 dakika uyuklama yaşıyordum. Bundan sonra böyle tabiat olarak da mülayim bir insanım, agresifleşmeye başladım falan. Bütün bu belirtileri yakınım olan bir doktor arkadaşa söyleyince ya dedi horlaman nasıl? Çok şiddetli dedim. Hatta alt katta birader benim horlamayı duyuyor falan. Bunun üzerine yoğunlaştık. Bu yoğunlaşmamızın faydası oldu. Böylece uyku apnesiyle teorik olarak tanışmış oldum. Sonra Ankara Bayındır Hastanesi'nde uyku testine girdim. Orada yapılan testte uyku apnem olduğu, ciddi oranda uyku apnem olduğunu söyledi. Ama nasıl olsa geçer işte hesabıyla. Bu bir müddet daha devam etti. Yemeklerden sonra uyuklamalar, büroda koltuğun üzerinde uyuklamalar. Araç sürerken bir trafik kazası geçirdim bu arada. Yine uyuklamaya bağlı olarak. Ama bu kadar problem yaratacağını bilmiyordum işin açığı. Ta ki sizi buluncaya kadar. Yani bu problemin artık çözülmeye başlaması gerektiğini hissettim. Artık bir çözüm aramaya başladı. Sonra bize geldiniz. Size geldim, ön yargılarla da geldim. Hadi canım sen de bu kadar doktorun içinden çıkamadı, bu kadar problem yaratan bir konunun böyle birkaç saatlik bir çalışmayla bir ağız aparatı verecekmiş de bir mucize olacakmış falan. Şimdi açık pek de ihtimal veriyor ama hani insan şifayı arar ya. En azından deneyim dediniz. Bir deneyim bakalım. Geldik buraya, Konya gibi yerden geldik İstanbul'a. Hemen ölçülerim alındı. 2,5-3 saat içinde aparatım hazırlandı. Yolda giderken de biradere de diyordum yani ya baksana şu komediye ya şunla bizi kandırdılar falan diye falan. Gittik ilk gece taktım ve biraz da yol yorgunluğu vardı. Uyudum. Eşim beni gece videoya çekmiş. Sıfır horlama ve derin bir uyku. Sabah saat 7'de ben normal güne 10'da 11'de uyanarak başlıyordum ve buna rağmen de kahvaltı yapıyordum, tekrar uyuklamam başlıyordu. Sabah 7'de kalkmışım ama cin gibiyim. Böyle bir heyecanla falan. Hanım bana dedi ki hiç horlamadın, kuzu gibi yattın. Yani ya dedim ben kendimi çok rahat. İlk gecede bu kadar farkı hissettiğim an tamam dedim Tuğrul hocam bu işi biliyor. Yani bu işin uzmanı Tuğrul hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Yaklaşık 2 küsur yıldır aparatımı kullanıyorum. Son zamanlarda zannedersem zamana bağlı olarak deformeler bazen ayar yapmak gerekebiliyor. Evet. Bu arada son derece kilo vermem kolaylaştı bu arada. Yani kilom normal. Ben hatırlıyorum çünkü daha kiloluydunuz. Aynen. Kilo vermem kolay. Hafif bir diyette kilo verebiliyorum artık. Onun farkındayım. O agresif, sinirli, tahammülsüz Mesut Hoca gitti. Eski felsefe hocası, kalender Mesut Hoca. Hani her okulun bir öğretmeni vardır ya, iyi öğretmen. Ben oydum aslında. Ama son 4-5 yıldır tahammül edemeyen, insanları dinlemeye bile tahammül edemeyen, uyku problemleri yaşayan, gerginlik, yolda dediğim gibi araç kullanırken uyuklayan, yemekten sonra hemen uyuklayan bir Mesut Hoca'ydı. Şükür onların hepsi geçti hocam. Sayenizde. Sağ olun. Teşekkür ederiz. O zaman her şey yolunda. Şu anda yolunda. Bir sonraki kontrolde tekrardan görüşeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.